11 ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi. Bu Ramazan hem orucumuzu tutacağız, ibadetimizi yapacağız, hem de sağlık kazanmak için size çok ciddi püf noktaları vereceğim. YouTube'umuza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ramazan bizim ülkemizde, bütün Müslümanlık aleminde o kadar önemli bir zaman dilimidir ki yardımlaşmanın öneminin ortaya çıkarıldığı, beslenme alışkanlıklarımızın birazcık daha değiştiği, açlıkla barışmanın zamanının geldiği, hani belki de empati yapma gücünün de oluşturulduğu bir ay gerçekten. Ben de çok seviyorum. Ve son yıllarda yapılan birçok araştırma bize şunu gösteriyor: oruç ve açlık vücudu onarıyor. Gerçekten 2018 yılında bir Japon bilim adamı açlığın hücrede otofajiyi destekleyerek, yani kanserli ve kötü hücreler varsa bunları yok ettiğini göstererek Nobel Tıp Ödülü aldı. Biz de bu Ramazan'da açlıkla barışalım. İster istemez aç kalacağız. Sahurda yiyeceğiz. İftara kadar hiçbir şey yiyip içmeyeceğiz. Minimum 8 saatlik, maksimum 14 saati bulan yaz-kış aylarına baktığımızda açlık dilimlerimiz oluyor. Bu açlığı yaşayacağız ama bu açlığı yaşarken böyle çok başımız dönmeden, başımız ağrımadan, elimiz ayağımız kesilmeden, beslenmemizde bazı püf noktalara özen gösterirsek işte bu açlık semptomlarını daha hafif yaşayabiliriz. Bir de mutfaklarımızda reform yaparsak, sofralarımızda reform yaparsak Ramazan ayını vücudumuz için çok ciddi bir sağlık yatırımına dönüştürebiliriz. Bugün ben sizlere sahurda neler yapmalıyız, en bilimsel sahuru nasıl yiyebiliriz, sahurda yediğimiz yiyecekler vücudumuz için ilaç olsun, buradan başlayalım. Şimdi ben küçükken Ramazan'da oruç tuttuğumuz dönemlerde genellikle akşamdan kalan yemekler sahurda yenirdi. Hele bir kabaklı bulgur pilavı yapardı ki annem sizi tok tutsun diye. Bir de yanına tavuk haşlaması olurdu. Salatayla birlikte biz gecenin 3'ünde 4'ünde o tavuklu, kabaklı bulgur pilavını yerdik. Ve tabii yağlı bir yiyecek yediğimiz için ertesi gün biraz daha işte dilimiz damağımız birbirine yapışırdı, tok kalırdık ama onun da problemlerini yaşardık. Biz bugün artık diyoruz ki sahurda asla yemek yemeyin. Yani akşamdan yapılmış bir yemeği ya da öğlen ya da akşam yemeğinde tercih ettiğiniz bu tencere yemeklerinizi sahura asla koymayın. Sahuru kahvaltı gibi düşüneceksiniz. Biz nasıl her sabah uyandığımızda, kahvaltımızda tabii mide de yeni uyanmış oluyor, işte gözümüz yeni uyanıyor, beynimiz yeni uyanıyor, böyle çok ağır yemekler yiyemiyorsak sahurda da aynı şeyi yapacağız. Ve biz sahurda daha tok kalmak için normal kahvaltı alışkanlığımıza devam edeceğiz. Ama burada bazı püf noktaları var. Şimdi normal kahvaltı diyorum. Normal kahvaltıda farklı olarak sahurda bir kere çayı kaldıracağız. Onun yerine yeşil çay, ıhlamur, rezene gibi bitki çaylarını koyacağız. Demek ki normal kahvaltımızı yaparken bir püf noktası siyah çayı kaldırıp onun yerine bitki çayını koymak olacak. Neden? Çünkü siyah çay vücuttan su atar ve sizin susuzluğunuzu derinleştirir. Gün içinde daha çok su ihtiyacınız ortaya çıkar. Halbuki özellikle rezene, ıhlamur, yeşil çay gibi çaylar içtiğinizde mide bağırsağınızı da rahatlatır ve daha uzun sürede tok kalmanızı sağlar. İsterseniz üzerine bir yarım limon da sıkabilirsiniz mide rahatsa. Şimdi geçenlerde bir doktor arkadaşım, sınıf arkadaşım diyor ki ya Ayça diyor bir televizyon programında demişsin ki diyor sahurda çay içmeyin. Onun yerine rezene çayı için. Şimdi ben de diyor sahurda çay içmeyi çok seviyorum diyor. Annem de diyor bunu duymuş. Diyor ki diyor işte Ayça dedi ki işte artık siyah çay içmeyeceğiz. Hep böyle rezene çay içeceğiz, ıhlamur içeceğiz. Bir zevkim siyah çay içmekti sahurda. Sayende artık onu da yapamıyorum diyor. Evet, birazcık alışması zor olacak ama gerçekten sahurda siyah çay içtiğimizde gün içinde daha çabuk acıkabilirsiniz. Daha çok su ihtiyacı duyabilirsiniz. Onun yerine bir farklılığımız neymiş? Siyah çay yerine bitki çaylarına dönüş yapıyoruz sahur için. İkincisi, şimdi kahvaltıda biliyorum birçoğumuz zeytin yemeyi çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Zeytin demek ne demek? Yağ demek, tuz demek. O nedenle tuz normalde bizim su ihtiyacımızı çok artırır. Daha tuzsuz yiyecekleri seçmemiz gerekiyor. Ben badem, fındık gibi yağlı tohumları mutlaka sahura koymanızı tavsiye ediyorum, ceviz gibi. Çünkü bu yağlı tohumlar bir küçücük miniciktir ama içi sağlık dolu yiyeceklerdir, sağlık dolu küplerdir bunlar. Porsiyon kontrolü yaparak her sahurunuza
Şöyle yaklaşık 8-10 tane badem, fındık, ceviz karışımı bir yağlı tohum ekleyin. Yağlı tohumlar mide boşalma zamanını uzatır ve gün içerisinde sizi daha uzun süre tok tutar. Şimdi sizler için bir tabak hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Tabağımın burasına yağlı tohumlarımı koydum. Tabii sahurun vazgeçilmesi yumurta. Birçoğumuz artık bunu çok yakından biliyoruz. Hatta yapılan bazı araştırmalarda güne yumurta yiyerek başlayanlar günlük 400 kalori daha az yeme ihtiyacı duyuyorlar. Her sahura haşlanmış kayısı kıvamında bir yumurta koyalım. Farklı olarak ne yapacağız? Bu yumurtayı böyle beyaz peynirli omletler halinde yapmayın. Salamlı, sosisli, sucuklu, pastırmalı, tuzlu yumurtalar yapmayın. Bunlar gün içerisinde sizi çok susatır ve daha çok su yeme isteğiniz, daha çok su içme isteğiniz olur. Yumurtamı koydum. Tabii ki peynir çok iyi bir kalsiyum kaynağıdır ve iyi bir protein kaynağıdır. Bizi çok uzun süre tok tutar. Yaklaşık şöyle birer dilim peynir, bir dil peyniri, bir beyaz peynir kahvaltı tabağımıza sahurda ekleyebiliriz. Şimdi şunu gördüğünüzde ne diyorsunuz? Ay Ayça'cığım, yani şimdi biz bunu mu yiyeceğiz doktorcuğum? Tabii ki bunu ne yapacağız? Biraz daha çeşitlendireceğiz. Bir salatalık koyabilirsiniz. Artık salatalık mevsimi de geliyor. Domates mevsimimiz de geliyor. Ben böyle iyice salatalıkları yıkıyorum. Sonra böyle kabuğuyla doğruyorum. Kabuklu kabuklu böyle iyice bütün vitaminlerini vücuduma alsın diye. Burada istediğiniz kadar bunu alabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Sebzede sınırımız yok. Böyle çeri domateslerden 7-8 tane koyun. Leblebi gibi bu çeri domateslerinden yiyin. Ve yanına mutlaka marul, maydanoz, roka, tere, yeşillikler, şunları ekleyiniz. Demek ki klasik kahvaltımızdan farklı olarak zeytini kaldırdık. Onun yerine badem, fındık, ceviz koyduk. Yeşil çayımızı koyduk. Yumurtamızı, peynirimizi koyduk. Ve yanına size bir dilim esmer ekmek önereceğim. 1 ya da 2 dilim. Böyle yanına 2 dilim ekmeğimizi de koyuyoruz. Nasıl? Gözümüz ve gönlümüz doydu mu? Daha bitmedi. Size öyle bir püf noktası vereceğim ki bunu içtiğinizde ertesi gün en az 7-8 saat tok kalacaksınız. O da şu gördüğünüz kefir. Ben kefiri çok seviyorum ve evde kendim mayalıyorum. Bunun içerisindeki bu kefir mayası anormal probiyotik dolu bir maya ve bağırsaktaki iyi bakteri sayısını korkunç arttırıyor. İyice bastıra bastıra söylüyorum sevgili dostlarım. Bu kahvaltıyı yaptıktan sonra üzerine 1 bardak kefir içiyorum. Üzerine 2-3 bardak da su içiyorum ve ertesi gün sağlıklı orucumu tutmak üzere hazır bir şekilde vücudu bir açlık zamanına hazırlıyorum ki bu iç organlarım iyice bir dinlensin, hücrelerim kendini bir yenilesin, hücrenin içerisinde oluşan bu serbest radikaller bir temizlensin, orucu ve açlığın vücudu onarıcı faaliyetlerini artık sevmenin zamanı geliyor diyelim. Bu videomda sizler için özellikle sahurda yapmamız gereken reformları, belki birkaç püf noktası farklılık ama bu farklı püf noktalarıyla daha uzun süre tok kalacağınız ve daha sağlıklı besleneceğiniz bir beslenme içeriği hazırladım sizler için. Umarım faydalı olmuştur. YouTube'umuza abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı, bizi takip etmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz ve sizler için üretmelere doyamıyoruz.